Merhaba, hoş geldiniz. Bazılarınız beni Sun Moon Tarot YouTube kanalımdan tanıyorlar. Ben Ezgi. Bu kanalda da daha birlikte bu şekilde açılımlar yapacağız. Akışla birlikte yine. Hem aklınızdaki kişilerle ilgili ilişki hayatları doğrultusunda hem de yine kendi kişisel gelişim yolculuğunuz doğrultusunda aklınızdaki kişiyle ilgili olan açılımlar da zaten kendi kişisel gelişim yolculuğunuzdan çok ayrı değil ama böyle çok güzel yine birlikte açılımlar yapıyor olacağız. İlk defa bazılarınız görüyor olabilirsiniz. Geçen seneki tarot atölyesinden de bazılarınız yine biliyor olabilir. Sun Moon Tarot YouTube kanalımı da ilk defa denk gelenler araştırıp bakabilirler. Oradaki açılımlarımıza yine devam ediyor olacağız ama bu kanalda da daha dediğim gibi bu şekilde açılımlar yapacağız akışla birlikte. Ben hemen niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Bu arada beğenip, yorum yapıp, abone olup destek olabilirsiniz bu kanal içinde. Evet, şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, öyle de oldu, öyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde davranarak yaşamalarını sağlasın. Yaşam şekillerini bu şekilde kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin.
tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm doğa ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Şimdi şöyle destemi de göstereyim. Bu güzel destemi kullanacağım. Çok seviyorsunuz bu ışıltılı destelerimi. Enerjimiz gibi ışıl ışıl, maşallah maşallah diyelim. Ve yine ekstra destelerde kullanacağım. Aklınızdaki kişi mi, kendinizle ilgili mi? Bu kanalda iki doğrultuda da dediğim gibi açılımlar yapacağız. Ama ilk böyle videoda aslında kendiniz doğrultusunda başlayacaktım. Bu şekilde yaptığımız ilk video olduğu için de. Ama böyle baharın gelmesi, astrolojik etkiler, sanki böyle biraz daha aşk hayatınızda kıpırtılar oluyormuş gibi hissettirdiği için akış, danışanlarımda da o doğrultuda gözlemlediğim için daha çok aklınızdaki kişi doğrultusunda başlamak istedim bu ilk videoya. Evet, şimdi bakalım. Tamamen akışla ilerleyeceğiz. Ben zaten böyle daha çok seviyorum ve daha doğru şekilde çıktığını düşünüyorum ve gözlemliyorum da zaten. Çoğunuz da gözlemliyorsunuzdur. Önceki kanaldan bilenler yani. Evet, bakalım. Aklınızdaki kişi. Önce şuradan kart seçelim. Şöyle şu destemi de göstereyim. Twin Tarot Oracle kartları. Bu deste hem gölge enerjiler hem de aydınlık enerjilerden şöyle göstereyim oluşan bir deste. O yüzden aslında çalıştırılan enerjinin gölge taraftan mı, aydınlık taraftan mı olduğunu tekrar yansıtıyor. O yüzden açılımlarda kullanmayı seviyorum. Önceki kanalımda, önceki değil hala zaten orada da videolar çekmeye devam edeceğiz. Sun Moon Tarot YouTube kanalımdan da zaten biliyorsunuzdur. Atölyede de bahsetmiştim. Bu arada tarot öğrenmek isteyenler tarotu kapsamlı şekilde astroloji, numeroloji, mitoloji detaylı ve ben senelerdir bu alan içerisindeyim ve sadece ilişki açılımları değil, kariyer, kişisel gelişim bu anlamda da çok kapsamlı çokça kişiye açılımlar yaptım. Böyle bir kişiden özellikle tarot öğrenmek isteyenler atölyeme kayıt yaptırabilir. 3,5 ayda tamamladık. Her hafta 2 ders, 2 gün şeklinde işlememize rağmen. Zaten süresi ve saatini de gözlemlediğinizde ne kadar kapsamlı olduğunu yine gözlemleyebilirsiniz atölyenin. Çok güzel bir atölye oldu. Yine kayıt yaptırmak isteyenler kayıt yaptırabilirler. Zaten ne zaman uygunsanız izleyebileceğiniz şekilde düzenledim işleyişi. Kurallara uyan kişiler, kurallara uyulduğu doğrultuda tabii ki. Evet, şimdi açılımla devam edelim. Evet, bakalım. Şunu hissettim. Büyücü gölgede geldi. Büyücü kartı gölge enerjide. Aklınızdaki kişi şu anda ne böyle bir şeyleri başlatabildiği ne de başlatamadığı bir etki içerisinde olabilir sizinle ilgili. Ya da bazılarınız için şöyle söyleyeyim, yaşanmaması gereken şeylerin yaşandığını hissettiği bir süreç içerisinde olabilir kendisi ve bunun da aranızda, bakın burada önündeki elementler gibi bazı yıkımlara sebep olduğunu düşünüyor olabilir. Söylenmemesi gereken şeyler, hızlı başlangıçlar, hızlı bitişler, enerjilerinizin aslında aranızdaki o yüksek çekimin sanki süreci bir şekilde hızlı başlangıç ya da hızlı bitiş, böyle belki söylenmemesi gereken şeyler, yanlış anlaşılmalar, bitişlere getirdiğini düşünüyor olabilir kendisi burada gördüğüm ama şu tipe baktığımda şu tipe baktığımda da açıkçası çok böyle kendini
kendi hatasını görebilen bir kişi hissettirmedi bana kartlar açıkçası aranızdaki süreçle ilgili. Büyücü gölgede de çıktığı için biraz daha manipülatif etkilerde olabilir enerjisi sizinle ilgili. Evet, devam edelim. Şunu da hissettim. Hayda. Asıl adam gölgede çıktı. Aranızda bazılarının engel durumu, sizin onu engellemeniz, onun sizi engellemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Maddiyatla ilgili kendisinin işte ödemeler, borçlar, iptal negatif kötü şeyler ama gibi durumları söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın, aslında sizi kaybetse de ben dediğinden ya da duruşun yanlış olsa da aranızda aslında kopuşa sebep olsa da duruşunu değiştirmeyen ya da duruşundan vazgeçmeyen enerjilerde görüyorum kendisini. Şöyle karıştıralım. Mahkeme bir aydınlık enerji çıktı çok şükür. Aydınlık enerjide mahkeme. Burada şunu söylüyor kartlar. O istese de istemese de aslında aranızda bir yüzleşme, bir hesaplaşma yaşanacak olabilir. Özellikle aradaki engellere, bitişlere size göre nasıl olacak? Bunu atölyede de çok karıştırıyorum. Yani böyle bazen şeyde görüyorum sosyal medyada falan. Güzel kızların yer yön duygusu zayıftır diye. Benim arkadaşlarım da benim yer yön duygumun zayıflığıyla çok dalga geçerdi eskiden zaten. Şimdi size göre yani ilk kart şu. Sonra bu, sonra bu. Hangisi size göre nasıl? Şu an çok şey yapamadım. Siz kendinize göre düşünün. Burada şunu görüyorum kartlarda. Bir yüzleşme, hesaplaşma isteği var ama ilk başta yine dediğim dedik, çaldığım düdük enerjisiyle gözüktü burada kartlarda. Bir de hissettim. Burada belki sizinle konuşmayarak, sizi engelleyerek, sizi cezalandırmaya çalışmış olabilir ama bu duruşunu sanki değiştirmezcesine de yine de böyle bir nasıl diyeyim hani sanki böyle bir sataşır gibi ya da bir engel açar gibi engelledi diyelim ki engeli açması ama böyle hala o ne derler ona manipülatif tarafını sürdürmeye çalışması gibi durumları söz konusu olabilir. Mahkeme ama tam da bakın Akrep Dolunay sürecine geçiyoruz. Bir şekilde aranızda aslında kendisi istese de istemese de yanlış yaptığıyla yüzleştiği, birlikte yüzleştiğiniz durumlar olabilir ve engeller ve bu enerjinin aslında yanlış kullanılma durumu ortadan kalkabilir. Ve yine bana bu 3 kart şunu da hissettirdi. Çok böyle dile getirmek istemesem de negatif enerji gibi durumlar da aranızda belki kopuşa, engele sebep olmuş. Bunların da ortadan kalktığı, belki rüyalarınız, hayatın içerisinde aldığınız mesajlarla kim yaptı, kim ne yaptı, kim etkiledi, böyle aslında her şey ortaya çıkabilir diyor kartlar burada. O ilahi sistemin muazzam dengesi içerisinde. Neden işte o engeller yaşandı, neden o belki tuhaf davrandı, belki siz tuhaf davrandınız. Böyle her şey ortaya çıkabilir ve ilişkiyle ilgili böyle bir yüzleşme, bundan sonrası için bazı kararlar alınma süreçleri yaşanabilir aranızda. Yani belki rüyalarınız, hayatın içerisinde karşılaştığınız böyle mesaj gibi durumlar da böyle özellikle bazı negatif etkilerle ilgili size mesaj olabilir ama ben daha kurtulma gibi, daha artık bunların etkisini kaybetmesi gibi etkiler görüyorum. Çünkü burada bakın bu kadının üçüncü gözündeki şöyle göstereyim. Sembol dikkatimi çekti. Çünkü artık uyandım diyor sanki buradaki kadın. Çünkü artık kimin iyi gelip kimin iyi gelmediğini biliyorum. Belki kişiler değişiyor. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Ama belki onların hepsinde bazılarınız benzer süreçleri yaşadınız. Özellikle bazı kişilerle belki daha yakınken bir ilişkiniz belki yolunda gidiyordu. Hop bozuldu. Kişi değişti ama süreç aynıydı. Kişi değişti, süreç aynıydı. O yüzden hani adına negatif etki demesek de şunu görüyorum. Ne dersiniz? Ya aslında büyü demesek de diyeyim. Negatif etkiye sebep olan kıskançlık, haset ya da o kişiye anlatmanın iyi gelmemesi gibi bunların da açığa çıkabileceği bir süreç hissettirdi. Özellikle ilişkilerinizle ilgili.
Kendi hayatınızda bunun aydınlanmasını da yaşayabilirsiniz. Üçüncü gözdeki o hani daha içsel biliş, içsel hissediş de size böyle bir vuku bulabilir diyesim geldi buradaki kartla. Evet, şimdi şöyle devam edelim. Bu güzel ışıltılı destelerimizle. Şunu hissettim. Değnek dörtlüsü. Bir kart daha seçeceğim. Oo. Bazılarınız için burada şunu görüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Bu kişinin bazılarınız için bir ilişkisi olabilir. Stabil bir ilişkisi. İki olasılık doğrultusunda da yorumlayacağım. O yüzden şu anda daha çok o stabil ilişkisine odaklı bir enerjide olabilir. Ama hani üçlü ilişki gibi bir durum söz konusu değilse burada şunu görüyorum aslında. Buradaki mahkeme kartında dediği gibi kartların aslında yüzleşmelerin, hesaplaşmaların, bir araya gelişlerin, kavuşmaların süreci olabilir. Yani bazılarınız kavuştuğu bir şekilde hayatın bir araya getirdiği ikinizi, bakın buradaki gibi belki doğal güzellikleri olan yerlerde, böyle bağ bahçe gibi olan yerlerde süreçler yaşayabilirsiniz. Aslında ben dediğim gibi her ne kadar bazı bitişler, bazı engeller buna karşı manipülatif yaklaşsa da, çünkü burada da bakın yine bir kule kartını görüyorum. Sinirlendiği bazı durumlar söz konusu. Aranızda yaşanan bitişlerle ilgili, belki tartışmalarla ilgili, belki işte siz engellediniz, o engelledi. Bununla ilgili bazı şeylere sinirleniyor diyor kartlar. Burada gördüğüm. Ama bu aslında sanki üçlü ilişki varsa da yoksa da sizi bir şekilde sanki böyle bir araya getirebilecek, yan yana getirebilecek bir sürece vesile oluyor gibi hissettirdi kartlar. Bütün olarak baktığımda da. Çünkü burada kupasıyla çıktı. Yani size duyguları ağır basıyor şeklinde diyor kartlar. Sizi hala sevmesi, ne kadar sinirlense de, ne kadar aslında böyle dediğim dedik durmaya çalışsa da, kendi hatalarını görmezden gelmeye çalışsa da, burada manipülatif yaklaşsa da, aslında özetlemek, toparlamak gerekirse size olan duyguları onda ağır basıyor diyor kartlar. Gördüğüm olasılıklar doğrultusunda. Ve burada ama eğer üçüncü bir ilişki durumu söz konusuysa dediğim gibi yani sizinle bitmesi ve orayla bazı şeylerin başlaması ve bir şekilde belki sizin yine bu durumların sizin karşınıza geçme süreçleri de söz konusu olabilir. Yine kendinize göre düşünebilirsiniz. Çünkü Azize kartımızda çıktı. Bazılarınız için böyle ikinci kişiler henüz ortaya çıkmamış, gizlenen bazı ilişki durumları söz konusu olabilir ve bunlar açığa çıkabilir. Ama üçlü ilişki söz konusu değilse burada iki olasılık doğrultusunda da ilerliyor akış. Burada hissettiğim. O zaman burada şunu söylüyor. Sana olan duygularıyla ilgili sessiz, şu anda kendini saklıyor, şu anda perde arkasında, ama böyle bir öfke, anlık bir böyle anlık bir belki kendisinin de ummadığı bir durumla birlikte, bir sinir, bir öfke, bir kıskançlık, bununla birlikte aslında bunu aşabilir. Duyguları ağır bastığı için özellikle kavuşma doğrultusuna, kavuşmak istediğini ya da yan yana gelmek, buluşma, görüşme isteği, bu şekilde söylemek daha doğru olur buradaki kartlara göre. Buluşma, görüşme isteğinin daha yoğun olduğunu söylüyor kartlar. Devam edelim. Evet, geçmişte belki havaiydi. Ne yaparsa yapsın siz orada durursunuz. Ya da aranızdaki süreç daha böyle, hani nasıl diyeyim, adı konmasa da olur, aman öyle konuşuyoruz arada falan gibi bir süreç olabilir bazılarınız için. Ya da böyle yeni başlamış, böyle birden başlamış bir süreç olabilir. Ama bana şunu hissettirdi. Geçmişte çok da böyle, bunu geçmiş için çektim çünkü.
Aranızdaki süreci çok böyle kafaya takan ya da çok bununla ilgili sorumluluk alma isteğinde enerjilerde değilmiş aslında. Bunu söylüyor ama güncele baktığımızda daha böyle sorumluluk almaya doğru giden, aslında biraz hayatın ve o işte kolektif etkilerle birlikte, işte gezegenler, o bu kuleyle, mahkemeyle vesaire de böyle bir araya gelmenize doğru sanki hayat onu itikliyor diyesim geldi. Kule kartına ben öyle derim, bilirsiniz. Önceki kanaldan takip edenler, seve seve ya da seve seve kartıdır kule kartı. Yani kendini hapsettiğin o kuleden çıkacaksın. Bu böyle rahatsız edici olaylarla gözükebilir. Ama aslında özgürleşmen ve aydınlanman için der. İşte o da böyle işte dediğim dedik, çaldığım düdük durumundan özgürleşiyor gibi. Hayat böyle onu bu doğrultuda özgürleştiriyor gibi gözüktü. Şimdi yorumlayacağım. Siz de onu stalkluyor. Evet, karşılıklı birbirinizi stalkluyor olabilirsiniz. Bekliyor, hala bir şeyleri bekliyor, bunu söylüyor kartlar. Ve aslında burada dediğim gibi bakın, başka desteler ama maddi kaygılarının olduğunu söylüyor. Bakın burada çizimi görüyorsunuz, paralarını ve burada da yine bakın tılsım yedilisi, maddiyatla ilgili, parayla ilgili bazı sıkıntılar içerisinde olduğunu, bu durumların da aslında sizinle ilişkisiyle ilgili ona etkilediğini söylüyor. Ama ben şunu da hissettim. Sanki şey gibi bu kişi, kariyeri, iş hayatı, para durumu, bununla ilgili de endişeli. Bir de yanında size bu anlamda size karşı kendini güvende hissettiği ya da hissedebileceği konumda değil. Bu yetmezmiş gibi sanki bekliyor ama ona adım atmıyorsunuz. Ama adım atsa belki diyecek ki peşimi bırak, şu bu. Yani dediğim gibi egosal ve manipülatif tarafları gözüktü. Ama bir taraftan da hala da bekliyor diyor kartlar. Kaybetmekten de korkuyor bir taraftan da. Ee, Yani neyse, kendi yorumumu çok katmamaya çalışacağım. Ve maddiyatla ilgili yaşadığı sıkıntılar da onu sizinle ilgili şu anda böyle dış etken şeklinde etkiliyor olabilir. Burada gözüken ve dediğim gibi siz onu, o da sizi aslında stalkluyor olabilirsiniz. Burada kartlar ona diyor ki sizin için bak, o da aslında sen ona git, bir böyle bir ne bileyim belki bir çiçek al, böyle bir hediye al, yapabildiğin kadar gönlünü al. Aslında bunu bekliyor senden. Hani bu kapasiteyi sende görüyor. Sen de kendini böyle birazcık o manipülatif dediğim dedik, çaldığım düdük enerjilerden çıkar. Gidebilirsin. Hani hala böyle bir açık kapı bırakıyor sana aslında diyor kartlar ona sizinle ilgili. Bakın mahkeme, mahkeme, başka deste. Az önce güldüğüm de büyücüydü. Büyücü ve burada da büyücünün gölgesi. Büyücü de olası gelecek enerjisi için çıktı bu arada. Şöyle göstereyim. Şimdi mahkeme, korkusunda çıktı mahkeme. Yüzleşmek, konuşmak, hesaplaşmak, bunlarla ilgili korkularının olduğunu söylüyor kart burada. Çünkü kendi hatasını görmek istemeyen bir enerji içerisinde. Sanki kendi hatasını görmek zayıflık gibi düşünen ya da sanki sizin gözünüzde böyle küçük düşecekmiş gibi gözüken. Çünkü neden? Kompleksli. Kompleksi olmayan kişi yaptığı hatayı bilir. İkili ilişkilerde de kendi hayatında da olabildiğince onu düzeltmeye çalışır. Ama ben bu kişide zaten büyücünün gölgesi, aslan adamın gölgesiyle açılışı yaptık. Kurban bilinci çok fazla ama onu da ego ile kapatmaya çalışıyor gibi. Yani daha böyle hani kendine göre böyle dik durduğunu, işte benim için biterse bitmiştir falan, o şeylerle kapatmaya çalışıyor gibi ama bitiremiyor ki diyor kartlar. Ya da hayat zaten onu bir şekilde sizinle ilgili durumları tekrar tekrar karşısına çıkarıyor. Belki sürpriz şekilde ve size itiyor hayat onu. Bunu görüyorum. Üçlü ilişki varsa da yoksa da. Özellikle yüzleşmek, hesaplaşmak, bazı şeyleri açıkça konuşmak ve artık ilişkinin geleceğiyle ilgili
bir karar vermek. Hani bundan sonra ne olacak? Bundan korkuyor bu kişi. Sonrası ile ilgili karar almak. Aranızda geçmişte ne yaşandıysa, işte şu yaşandı, bu yaşandı. Bunları belki konuşmak. Tamam, o zaman bundan sonra şöyle yapalım ya da bundan sonra böyle yapalım. Yani bunun için bazı laflar var da argoya kaçabilir, o yüzden söylemeyeceğim. Ne ona ne buna geliyor gibi yani şu anda kendisinin enerjisi. O yüzden karar almak, böyle ortaklaşa bazı kararları vermekten korkuyor diyor. Ama ne kadar korksa da 2 kez çıktı mahkeme ki karmik ve yani biraz daha böyle şey bir karttır. Kader, ben çok bu tarz kelimeleri kullanmayı sevmiyorum. Herkesin ağzına pelesenk olduğu için çok sevmiyorum ama kadersel bir karttır. Yani kartlar burada diyor ki çok fazla büyük arkana. Değişim, dönüşüm ve tekrar yüzleşme ve bir araya gelme ve bir kararın oluşması, bir seçimin yapılması ile ilgili kartlar çıktığı için hayat ona şunu diyor. Seve seve ya da seve seve. Üçlü ilişki söz konusuysa da bir seçim yapacaksın. Söz konusu değilse de direkt siz hani ve o varsa da yine bir seçim yapacaksın ama bir seçim yapacaksın. Bir karara bağlayacaksın diyor. Ama bundan korktuğunu söylüyor kartlar onun enerjisinde. Sizinle ilgili neden korkuyor dedim. Kılıç onlusu. Bu kişi aslında tamamen bitmesinden korkuyor. Yani şu anki süreçte daha bilinçaltında. Evet, video orada bölündü. Bu teknik şeylerle uğraşmayı sevmesem de bazen yaşanabiliyor. Şimdi neden bu kadar korkuyor yüzleşmekten, konuşmaktan, aslında bunu sormak istedim burada. Kartlar kılıç onlusu, kılıç altılısı ve tılsım altılısı kartlarını çıkardı. Burada akış aslında şunu söylüyor, değişmekten korkuyor. Bir de yüzleştiği zaman belki gerçekten bitecek bazı şeyler. Hani burada şey var, hani her ne kadar işte istemiyor dese de, konuşmak istemiyor dese de aslında bilinç altında gerçekten bittiğiyle yüzleşmekten, bunun acısını yaşamaktan korktuğunu söylüyor kartlar. O yüzden yüz yüze gelmek, yüz yüze konuşmak, bunlarla ilgili korku çalıştırdığını söylüyor. Ve bazılarınız için bu kadar mahkeme kartının çıkması, bakın başka desteler olmasına rağmen gerçek mahkeme süreci de söz konusuysa ihanete uğramaktan korkuyor olabilir. Sırtından vurulmaktan korkuyor olabilir. Burada belki parayla ilgili, maddiyatla ilgili özellikle işte hani kendinize göre düşün, işte burada bazı katakulliler yaparsanız da onu sırtından vurursanız gibi korkuları söz konusu olabilir diyor kartlar burada gördüğüm. Ama genel olarak baktığımda asıl böyle bilinçaltı sebebi değişmekten korkması, taşınmak olabilir, hayatını değiştirmek olabilir ve bazı bitiş yani ya bitecek, işte net olmaktan korkuyor aslında. Ama Akrep dolunayına geçiyoruz. Bu kadar çok değişim dönüşüm kartının çıkması, mahkeme kartının çıkması şaşırtmadı. Yine enerjilerin ne kadar doğru, kule kartı mesela yine. Yine enerjilerin ne kadar kolektif enerji doğrultusunda doğru aktığını, yansıdığını daha doğrusu yansıtmakta akış. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun diyelim. Evet, şimdi olası gelecek enerjisinde bir büyücü kartı gördük. Güncelde de aslında ben ya bu kişi kavga, dövüş ya da net kararlar vermeden yanınızda olmak istiyor sanki. Bunu hissettim. Yani akışta olacaksa olsun ya da net bir karar vermesin. Bunu istiyor sanki. Yani yan yana olun ama atıyorum işte kavga olmasın, bir şeyleri sorgulamayın. Bununla ilgili net bir karar ver demeyin. Biz şimdi neyiz demeyin. Akışta olacaksa olsun gibi bir şeyi var sanki hissettiğim. Şunu hissettim. Evet, olası gelecekte bir haberleşme. Hem olası gelecek hem olası sonuç enerjisinde çıktığı için bir haber, bir iletişim, bir başlangıç, bir kendini gösterme.
Yaşça küçük kişiler aracılığıyla ya da çocuk söz konusuysa çocuklar aracılığıyla olabilir ya da direkt olarak kendisi bir şekilde iletişim kanalları, işte telefon, sosyal medya, işte kendinize göre düşünün, isimlerini söylemeyeyim şimdi tek tek. Buralar aracılığıyla çok yüksek ihtimal bir kendini gösterme, bir başlangıç, bir böyle nasıl diyeyim, haberleşme isteği, bazı şeyleri konuşma isteği içerisine girebilir diyor. Ama büyücüyle çıktığı için yine manipülatif durumlara karşı dikkatli olabilirsiniz. Aslında şöyle de göstereyim. Kartlar diyor ki ne kadar korksa da hayat onu getiriyor. Yani burada çok net bunu söylüyor kartlar. Şöyle yapayım, evet. Ne kadar korksa da hayat onu getiriyor yanınıza. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Evet, şimdi şöyle mesaj kartlarıyla devam edelim. Size mesaj kartı çektim. Kılıç beşli çıktı. Aslında burada akışta artık benim böyle şeref yoksunlukları görünce tepkim ha diye gülmek olması. Kılıç beşlisi o tarz bir kart da. Burada söylediğim gibi aslında yine az önce söylemiştim ya, hani büyü ya da değil, iptal negatif kötü şeylere artık size iyi gelmeyen, aranızı böyle yani sizin ilişki hayatınızla ilgili belki arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, yakın çevreniz ya da belki uzakta bile olsa, yani kimle paylaşım yapıyorsan ilişki hayatınla ilgili ve sonra böyle ya ona anlattın bozuldu, ona bahsettin bozuldu ya da belki anlatmadın bile ama uzun süredir görüşmüyordun, onunla bir oturdun kalktın, hop bir şeyler oldu hayatında yani. Ya da böyle hani işte enerjisi böyle güvenilir olmayan, ortalık bulandıran ama bulandırıyormuş gibi gözükmeyen kişilere dikkat et diyor. Bakın bu size tavsiyede çıktı. Kılıç beşlisi. Çevrendeki herkes iyi niyetli değil. Dikkat et. Bazı kişiler sen böyle bakın birilerinden ayrıldığında, birilerine aran açıldığında, mutsuzluk yaşadığında, özellikle böyle insan ilişkilerinin açılması, birileriyle aranızın açılması doğrultusunda bu bazı kişilerin hoşuna gidiyor ve zaten hani o bilerek yapıyor bunu. Bakın şu tipindeki pis sırıtışı görüyor musunuz? Pis. Git buradan. Evet, şimdi devam edelim. Size mesajlarla. Görmüyorsun diyor. Bak kılıç beşlisinden sonra çıktı, bakın yani. Ben böyle bir şey oldum. Yani dikkat, bak görmüyorsun yani burada sana iyilik yapıyor gibi gözüken, sana böyle hani ne bileyim böyle belki kendiliğinden diyor ay canım senin. Belki de diyeceksiniz ki şimdi kime güvenelim? İşte o ilk kalbinin sesini dinleyeceksin. Kılıç beşlisi biraz kovadır. Biliyorsunuz kova Uranüs güneşe hem uzaktır hem de zıt burçlar. Güneş aslında kalptir, özdür. Yani özünün sesinden seni kim ya da ne uzaklaştırıyorsa kovanın bir tarafı aslında özü dinlemektir, şifadır da aynı zamanda. Gölgesidir bu kart daha çok. O yüzden burada kupa dörtlüsüyle de çıktığı için yine bakın burada kalbini dinlemiyorsun. Daha çok olumsuzluğa odaklandığın için seni o olumsuzluklar üzerinden şöyle söyleyeyim, sizi zayıf gibi görüyorlar. Bu yaşadığınız özellikle ikili ilişkileriniz, işte ilişki dünyanız, bunlarla ilgili sanki sizi zayıf gibi, kimsesiz gibi görüyorlar ve böyle hani sinsi sinsi sanki böyle sizden laf almaya çalışıp ya da bunu yapmışlar belki. O yüzden bundan sonraki süreçte artık buna dikkat et diyor kartlar. Burada bazı kişiler egoist, buna dikkat et, kalbinin sesini dinle. Sen de bazı kişilere egoist yaklaşıyorsan, belki aklındaki kişi, belki çevrende bazı kişiler, karma oluşturmamaya da dikkat et. Bunu görmen gerekiyor diyor kart. Ve İmparatoriçe kartı çıktı. Burada akışta kal. Sen zaten çok güzelsin. Belki evlenecek bir kadınsın. Bu değeri sana gösterdiği bir kişisin zaten. Ama bazılarınız için şunu da hissettim ya. Buradaki kombinasyonda belki de bir anne figürü. Hava etkili özellikle ya da yengeç etkili olabilir. Burç biraz her telden çıktı ama böyle yakınmış gibi davranan.
Böyle sanki hani sizi besliyormuş gibi davranan bir anne figürüne dikkat edin. Onun dışında sen kendi içindeki bu anaçlığı, bu besleyiciliği dışarıda aramak yerine hayatında olumsuzluk yaşadığında kendini besleyerek doldurmaya çalış. Kendi merkezinde kalarak doldurmaya çalış. Güzelliğin, zarafetin, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım et. Yani daha çok hayatında iyilikleri, güzellikleri çoğalt. Yaşadığın olumsuzluklara ona anlat, buna anlat. Yani böyle iyi niyetli gibi gözüküp iyi niyetli olmayan kişilerin ekmeğine ekmek verme hatta o kişilere, yani öyle söyleyeyim, yine negatif kötü şeyleri iptal diyor kartlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili size tavsiyede ve bir anne figürü de sanki burada ortalığı biraz bulandırıyormuş gibi ya da bir eş figürü böyle ortalığı bulandırıyormuş gibi de çıktı. Yine negatif kötü şeyleri iptal diyelim. Buradan yine mesaj kartlarıyla seçip videomuzu kapatalım. Şu. Asi. Şöyle göstereyim yakından. Kova dedim. Bakın Sun Moon Tarot YouTube kanalında da Kova burcundan bahsederken yine bu kart çıkmıştı. Bakın yine tekrar bu kart çıktı. Bazılarınız Kova etkili de olabilir. Her ne yapıyorsan kendi yönteminle yap. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü aldırış etme. Kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi. Bu kadar olur. Yani çok net. Yani insanların söylediğine göre özellikle böyle hani o an diyorsun ki ay işte arkadaşın belki ya da yakının, oyun buyun neyse, kuzenin, kardeşin, işte şunu yaşadın, bunu yaşadın, bilmem ne. O böyle hani belki destekliyormuş gibi gözüküyor ama enerjisi belki senin içinde bölünmelere sebep oluyor. O yüzden burada kendi yönteminle yap diyor. Bu şu andaki tavsiye size bu olarak çıktı. Yani çünkü başkalarının lafı ve enerjisi sizi aslında ne kadar değerli olduğunuz, ne kadar kıymetli olduğunuzdan uzaklaştırıyor gibi. Aslında kendi içinizde de sizi bölüyor gibi. Kendi merkezinizden uzaklaştırıyor. Daha dışa odaklı, dış onaya odaklı hale getiriyor gibi. O yüzden daha kendinize odaklanmanız gerektiği çıktı. Şu desteden de seçelim. Güvende olduğunu ve korunduğunu bil mesajı çıktı yine buradaki kartta da. Bakın burada sanki uyuyan birisi söz konusu ve rüya görüyor gibi hissettirdi buradaki illüstrasyon, çizim. En başta söylediğim gibi gördüğünüz bazı rüyalar, mesaj olarak hayatın içerisinde gözlemlediğiniz böyle bu mesaj mı? Bununla karşılaştım aslında, hani bunun şöyle anlamı olabilir dediğiniz böyle hani hissi olarak, sezgisel olarak size böyle bazı mesajlar da geliyor olabilir. Bunları da dinleyin ve korunduğunuzu söylüyor. Şu anda aklınızdaki kişiyle ilgili aslında birazcık kendi yakın çevrenize dikkat etmeniz gerekiyor. Anlattığınız kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir anne figürüne dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten aranız açık ya da küs olabilir bu kadınla. Ama mesafeni koru. Hani aynı ortamda bulunman gerekirse falan da hani böyle çok özel hayatını anlatma diyor kartlar. Konuşmadığınız birisi olabilir. Bazılarınız için de böyle hani eski eş gibi falan birisi için dinliyorsanız belki bu sizsiniz ve şunu söylüyor olabilir size. Objektif yorumlayacağım. Eşiniz ya da eski eşinize karşı biraz egosal ya da dış etkenlerin etkisiyle yaklaştığınız durumlar olabilir. Biraz buna da dikkat et. Hani kendi düşüncelerinle ilerle diyor. Bazen kendi düşüncen olduğunu düşündüğün şeyler aslında birilerinin seni vitvitlemesi tabiri caizse olabilir. Buna dikkat et diyor kartlar size. Zaten olası gelecekte iletişimler, haberleşmeler, yeni başlangıçlar, aklınızdaki kişiden gelebilecek haberlerin, böyle gelişmelerin olabileceğini de söylüyor akış. Evet, bugünkü video bu şekildeydi. Dediğim gibi böyle hem sizinle ilgili hem aklınızdaki kişilerle ilgili çok güzel açılımlar yapacağız. Sun Moon Tarot YouTube kanalımı da, yine bu YouTube kanalımı da abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yine video altındaki iletişim adresleri üzerinden de
Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Tarot öğrenmek isteyenler de aynı şekilde iletişime geçebilir. Önümüzdeki süreçte atölye ücreti değişecek. Bu ücretten kayıt yaptırmak isteyenler özellikle değerlendirebilirler. Evet, bugünkü açılım, ilk açılımımız bu kanaldaki olasılıklar doğrultusunda abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.